Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bugün sizlere çok değişik bir tarif hazırladım. Biber reçeli hazırladım. Kırmızı kapya biber ile bir de yanında ne var arkadaşlar? Acı biber. Evet. Hem acı hem tatlı hem de ekşi olan harika bir reçel hazırladım. Hemen geçelim hazırlama aşamasına. Burada benim biberlerim var. Bahçemden kopardım. Bir miktar kapya biberlerim var arkadaşlar. Çok fazla acı yapmayacağım. İsteyenler acısını çoğaltabilir ama aşırı acıyı da olmayacak arkadaşlar. Burada da acı biberlerim var. Biraz onlardan kopardım. Biraz da acı biber kopardım. Kızaranları özellikle kırmızı biberle yapacağımız için kırmızı olması lazım. 4-5 adet acı kapya biberim var arkadaşlar. İlk aşamada kapya biberleri doğrayacağım. Çektim mi derseniz kilo olarak çekmedim ama 1 kiloya yakın 750 gram falan gelir şu biberler arkadaşlar. Şöyle ilk aşamada ne yapacağız? Kapya biberlerin tohumlarını alıyoruz. Çok fazla acı zehir gibi yapmayacağım arkadaşlar. Eğer isteyen çoğaltabilir, acı doğrasın ama çok aşırı acı yapmayacağım. Şöyle çekirdekli kısımlarını, kapya biberlerin çekirdeklerin tohumlarını kullanmayacağız. Şöyle ayıralım kenara. Bakın silkerek şöyle içini temizleyerek yıkadım bu aşamada. Biberlerimi de söylemeyi unuttum. Tohumlarını çıkarıyoruz arkadaşlar. Çok değişik bir reçel arkadaşlar. Ben bu reçeli daha önceden yapmadım. Doğru yalan değil yani yapmadım. Gördüm ama nasıl olduğunu şöyle inceledim. Yabancı kanallarda özellikle bu yabancılar çok yapıyor bu reçeli. Yabancı kanallardan baktım. Yani birçok tarif var. Tabii ki her biri tam tutan tarif değil. Epeyce araştırmak lazım arkadaşlar. Bir tarif verirken dikkatli bir şekilde o tarifin tüm püf noktalarını araştırmak lazım. Hemencik yapıp da tarifi vermemek lazım. Evet, gördüğünüz gibi 4-5 adet kapya biberden yapacağım. Aşırı fazla yapmayacağım. Şöyle uzun şeritler halinde çekirdeklerimi çıkardığım biberlerin dilimliyorum arkadaşlar. Bunları küp küp doğrayacağız. Yani robotta da çekenler var ama ben çekmeyeceğim. Neden? Şöyle tane tane gelmesini istediğim için tabii ki de. İsteyen zor gelen robotta çeksin. Tohumlarını çıkardığımız biberleri bakın şöyle ufak ufak, çok fazla da büyük olmayacak şekilde doğruyoruz. Kapya biberden de reçel olur demeyin. İnanın ilk defa yaptım ve çok süper bir lezzet oldu. Çok değişik. Bilmiyorum yani, beğendim ben. Ben beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi ama araştırmadan iyice yapmadım. Sizlere tarifini vermedim arkadaşlar. Bakın bu şekilde ufak ufak doğruyoruz. Diğerlerini de aynı yöntem ile doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle şimdi doğradıklarımı kabımın içine, tenceremin içine hatta koyayım. Pişireceğim, tencerenin içine koyayım, belli olsun. Diğer kısımları da aynı şekilde doğruyorum. İşte bildiğiniz gibi küp küp doğruyoruz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Abone olan arkadaşlarımız da lütfen bildirimlerini açsın arkadaşlar. Bildirimleri açın ki en güzel tariflerden haberdar olun, kaçırmayın. Birazını bakın ayırdım, yeşil kısmını ayırdım. Özellikle yeşil katmak istemiyorum. Kırmızı olsun hepsi. Şimdi sıra geldi acı biberleri doğramaya. Şöyle birkaç çeşit benim bahçemde olan acı biberlerden kopardım. Kızaranlardan kopardım arkadaşlar. Şimdi bazıları çok aşırı acı doğuruyor içine. Bazıları hatta hiç doğramıyor. Bilmiyorum ama siz ne kadar doğrayacaksınız. Ben çok fazla acı doğramayacağım. Birazcık doğrayacağım. Çok aşırı acı doğrarsanız bunu yemekte de zorlanırsınız tabii ki de. Aynı şekilde acı biberlerin içindeki tohumları da alacağız. Tohum kaçmamasına özen gösterelim. Şöyle temizleyelim.
Bakın bir tanesini açtım. Bu benim acı biber arkadaşlar. Şöyle kapatarak, elime de bir eldiven geçirmedim ama neyse. Doğrama işimiz bittiği zaman zaten bulaşıklarımı yıkayacağım. Elimdeki acılar tamamen gidecektir zaten. Diğer bakın birkaç tane de balık biberim var. Onlardan da şöyle aynı yöntemle doğruyorum. Artık kaç tane doğrarsanız bu size kalmış arkadaşlar. Bakın ben şimdi kaç tane doğradım? 3. balık biberimi doğruyorum. 5 ya da 6 adet doğrayın. Aşırı fazla doğramayın. Benden size tavsiye. Hele de çok aşırı acı biberleriniz varsa 2 tane de bırakın arkadaşlar. Bakın. İşte bu kadar yeterli. Şimdi acı ve tatlı kapya biberleri doğradık tenceremizin içine. Şimdi bunun yapma aşaması da çok değişik. Şimdi şöyle kabıma tekrar döktüm ki bunun dökmemin de sebebi birebir şeker ölçüsünü kullanacağım. Ne kadar olmuş? İşte kabımın şöyle göz ayarı şuraya kadar şeker koymam lazım arkadaşlar. Tekrar tencereme döküyorum. Ölçüyü birebir kullanacağım. Şimdi şekeri döküyorum. Evet. Şekeri kabımın içine döktüm. İşte aynı ölçüde hemen hemen yaptım arkadaşlar. Şekeri de biberlerin üzerine döküyorum. Şöyle hepsini temizleyelim. Şimdi sıra geldi esas püf noktasına arkadaşlar. Üzerine su koymayacağız pişirirken. Bunu sirkeyle pişireceğiz. Bilmiyorum daha önce deneyenler, duyanlar var mı? Sirkeyle pişiyor arkadaşlar bu reçel. Onun için diyorum yani hem tatlı hem acı hem de ekşi olan bir reçel işte artık arkadaşlar. 1,5 su bardağı da sirke kullanıyorum arkadaşlar. Bakın. 1,5 su bardağı sirkeyi de biberlerin üzerine döktüm. Dediğim gibi çok değişik bir şekilde reçel oluyor. Ama süper bir reçel oluyor. Ağzınıza attığınız zaman da nasıl desem tatlı, işte acı, ekşi sıra sıra hepsi dilinize geliyor. Şöyle bir karıştıralım. Bakın su kullanmayacağız. Sadece sirkeyle pişireceğiz. Şöyle karıştırdık. Şimdi pişmek üzere ocağımıza koyalım. Ocakta pişirme aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş hafif hafif bakın kenardan başladı kaynamaya. Şu anda daha da hızlandı. Şöyle üzerinde bakın köpüklerini alıyorum. Zaten sürekli köpürecektir ama bu köpüklerin rengi bakın değişik oluyor. Bunları alın arkadaşlar. Bunlar reçelin tadını bozar. Sadece biber reçelinde değil, diğer reçellerde de ilk çıkan köpükler değişik renk yaparlar. Onları muhakkak alın. Ha bakın bu köpürüyor. Aslında artık almaya gerek yok. Aldık. Ama ekşiyle piştiği için çabuk pişmiyor arkadaşlar. Yarım saat, 30 dakika, 40 dakika kaynatmanız lazım. Reçel kıvamına gelene kadar. Kıvamını da göstereceğim size zaten sırasıyla yavaş yavaş. Bakın köpürüyor. Sürekli köpürüyor. Yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor arkadaşlar. Siz de değişik lezzetler tatmayı seviyorsanız, ben seviyorum arkadaşlar. Değişik lezzetler tatmasını seviyorum. Bu reçeli yapın derim. Ama ben beğenmeyen arkadaşlar bildiğimiz standart işte kayısı, şeftali, üzüm bunları yapabilir. Tarifleri de hatta kanalımda mevcuttur. Hepsinin ayrı ayrı tarifleri vardır arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Köpürmesinden belli oluyor işte. Fark ediyorsanız koyu koyu kaynıyor ve köpürüyor. Şöyle bir tabağa koyacağım şimdi bak. Çok az bir tabağa koydum. Bakın bak şimdi kıvamını göstereyim. Şu anda kıvam almaya başlamış hali, biraz daha kaynayacak. Daha sonra affedersiniz ocağı kapatacağım arkadaşlar.
Özellikle her aşamasını sizlere gösteriyorum ki hiç kimse yanılma, şaşma yapmasın. Birebir ölçülü olarak tariflerimi öğrensin ama atlayarak gitmeyin arkadaşlar. Atlayarak giderseniz küçük bir püf noktasını kaçırmış olursunuz. Tabi gördüklerinizi yaparsınız. Bu sefer de denk düşüremezsiniz. Artık ocağı bakın kapattım. Kıvamına geldi. Ocağı kapattım. Şimdi tamamen soğumasını bekleyeceğim. Neden? Size kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Bakın şu andaki kıvam bu şekilde. Şöyle. Bakın şu anda size sulu geliyor. Ama bu koyulacak. Ocağımı kapattım ve tamamen soğumasını bekledim. Bazen sıcak servis yapıyorum ki özellikle bazı arkadaşlar işte sulu olduğunu söylüyor. Durunca zaten kıvamı alacak onlar arkadaşlar. Reçel öyle bir şey oluyor ki hani sulu da koysanız bir miktar kıvamına geliyor. Bakın şu anda buz gibi. Nereden baksan yarım saat, bir saat geçti ve ben başka işlerimi yaptım. Şimdi sizlere servisini yapacağım. Şimdi şöyle koyayım ya, görün. Kendi gözlerinizle bakın kıvamını görüyor musunuz? Hemen dağılmıyor. Kıvama bakın. Harika bir kıvam oldu. Muhteşem bir reçel oluyor arkadaşlar. Hiç denemediğiniz bir tarifler. Yani bilmiyorum, ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Ağız tadınıza uyar. Sevdim yani. Hani sadece sirkede pişiyor, çok ekşi oluyor demeyin. O kayboluyor bir şekilde. Tabii ki hafif ekşilik var ama o ekşilik, sirke ekşisi tamamen bir şekilde kayboluyor. Bir küçücük de kavanoz çıktı. İşte çıkan reçellerim burada. Servis tabağındakiler ve ufacık bir kavanoz. Ne kadar bu? Yarım kilonun yarısı 250 gramlık bir kavanozda çıktı. Çok fazla çıkmadı. Kışlık yapacaksınız. Ölçülerinizi çoğaltın arkadaşlar. Ölçüler nasıl biliyorsunuz? Birebir ölçü şeker. Bu kadar basittir yani. İstediğiniz kadar malzemeyle yapın. Birebir ölçü şekerdir reçelde arkadaşlar. Şimdi şöyle nasıl tüketeceğiz? Bakın ekmeğimize yağ sürmüş. Farz edelim ben sürmedim. Hemen kopardım getirdim ama. Bilmiyorum, ben sabah kahvaltısında yağlı ekmeği çok severim. Yağ sürmüş farz edelim. Üzerine de reçelden sürüyorum. Bu şekilde misler gibi tüketiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Sosyal medyada paylaşın tariflerimi. Abone değilseniz abone olun. Bildirimleri özellikle açın ki tariflerimizden haberdar olun. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.